Kısalık adına burada Tizon bize sunuldu ve netlik için bazı gerçekleri ekleyeceğim. Daha sonra öğrendiğimiz önemsiz bir şey, böylece bu, harekete geçen tüm karmaşık durumları hemen gösteriyordu. Tehlikeli bir şekilde, o dönemde Azıl'ın vadisinde yaşayan insanları da aramızda olmamız. Bu dönemde siyasi durum, benim dediğim gibi, son derece kritikti. 3 güçlü grup vardı ve barış, yalnızca açık isyan sayesinde ayaktaydı. Her ikisinin tarafından, anında diğer ikisinin geçici koalisyonu. Bunun hoş olmayan bir başlangıcı vardı. Volkanik durum 6 döngüye tarihleniyor, yani 300 yıldan biraz fazla bir süre. Ve bu, doğrudan Bilge Kral Chezent'in tarafından belirlenen yasanın ihlalinin bir sonucuydu. Koloni kurulduğunda ve bu kararla birlikte, tüm Astileyncalar olgunlaştıklarında, zayıf ya da sakat olanlar idam edilmeliydi. Bir kez önerildiği için, bu yasanın iptal edilmesi veya değiştirilmesi birçok savunucuya sahipti. Doğal olarak, değişim herkes tarafından en güçlü şekilde teşvik edildi, oğulları ve kızları hasta veya şekilsiz olanlar, yıllarının çiçek açan anında ölmeye mahkum edilenler. Bu teşvik soylular tarafından da desteklendi. Çünkü aralarındaki daha zeki olanlar öyle manipüle edildi ki, belirgin şekilde bir köle sınıfı oluştu. Ve rahipler bunu teşvik etti. Çünkü onlar da bunu tanrılara daha fazla kurban sağlamak için bir yol olarak algıladı. Ve böylece gerçekleşti. Bu çeşitli unsurlar ortak bir amaç için birlikte çalışırken, Chezent'in çıkardığı yasa iptal edildi. Ve soylular ile rahiplerin talep ettiği hükümleri içeren yeni bir yasa çıkarıldı. Böylece yeni bir sosyal sınıf oluşturulacaktı. Bu sınıf, onu oluşturanların hastalıkları nedeniyle Tillahukos olarak adlandırıldı, toprağa döndürülen insanlar. Artık hasta ve sakat olanlar olgunluğa ulaştıklarında öldürülmeyecekti. Bunun yerine, doğdukları sınıftan aşağıya düşerek hizmetçi olacaklardı. Ve bu yeni yasanın çıkarılmasından sonra ilk döngü sona erdiğinde, her yıl Tillahukosların her 10'da biri kura ile seçilerek tanrılara kurban edilecekti. Çünkü rahipler kurnazca kazanmıştı. Talep ettikleri barbarca tavizi birincisine yerleştirmiş, bu kararın yerine getirilmesini ise çok uzak bir geleceğe bırakmışlardı. O kadar uzak ki, bunu veren herkes çoktan ölmüş olacaktı. Ama asil doğumlu olanların çocukları da köleliğin rezaletinden kurtarılmamıştı. Doğal sakatlık nedeniyle köle olmaya mahkum olanlar, olgunluğa ulaştığında o kaderden kurtulmak için ebeveynleri tarafından rahiplere kurban olarak teslim ediliyordu. Başka bir çıkış yolu yoktu. Ölüm ile kölelik arasında, zayıflar ya da şekilsiz olanlar için başka bir seçenek mevcut değildi. Zaman geçtikçe, Tillahukoslar kendi aralarında evlenerek büyük ölçüde sayıları arttı. Ve zayıf bir ırk olarak kalmaktan uzak, tasarruflu yaşam tarzları ve yoğun emekleri sayesinde olağanüstü sağlıklı ve güçlü bir hale geldiler. Aralarındaki zayıf ve sakat olanlar çoğunlukla hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor, bu sayede topluluğun üst rütbelerine eklenenler giderek güçleniyordu. Ve böylece, tehlikeli olduğu kadar yanıcı bir malzeme birikmeye başladı. Yeni katılanlar, Tillahukosların tüm bedeninde sürekli bir memnuniyetsizlik ruhu canlı tutuyordu. O sezon, her 10 kişiden biri ölüme mahkum edildiğinde, isyan baş gösterdi. Bu isyanların tek amacı kaçmaktı, vadiden çıkmak. Bu da vadinin çıkışını engelleyen karmaşık savunma yapılarının varlığını açıkça ortaya koyuyordu. Tillahukoslardan zenginlerin hizmetçileri seçildi. İri bedenli olanlar ise bu zavallı sınıfın ağır işlerini yaptı, tarlaları sürdü, taş çıkardı, evler, köprüler ve yollar inşa etti, kereste kesti, tüm yükleri taşıdı. Ve büyük altın madeni, bundan sonra daha fazla anlatacağım. Tüm bu insanlar mutlak bir kölelik altında tutuldu. Ya bireysel sahiplerin serfleri ya da devletin mülkü olarak. Sınıfa her yeni katılım halka açık artırmada satıldı ve kimsenin satın almadığı, işçi olarak işe yaramayacak kadar zayıf olanlar ise devlet tarafından sahiplenildi, rahipler onlara ihtiyaç duyduğunda kurban için. Ama bu satış geleneğinden dolayı, görünüşte sert ve barbarca olan bu sistemin zalimliğine hafif bir yumuşama gelmişti. Ebeveynlerin kendi çocuklarını geri satın almasına izin veren bir uygulama büyümüştü. Sonrasında onları nominal olarak köle olarak tutarak, hem ölümden hem de hizmetten tek bir darbede kurtarıyorlardı. Güçlü rahip Kaptan Itzcoatl'ın nefreti nedeniyle, dedi Tizok, ve biz o anda sesindeki titremeyi,
konuşurken onu ele geçiren derin duyguyu fark ettik, son zamanlarda bu uygulamanın devam etmesi yasaklandı. Artık yalnızca yasaya uyuluyordu. Yalnızca katı, soğuk yasaya. Rahip kaptan tarafından bu kararın ilan edilmesine kadar, rahiplik, askeri aristokrasi ve ordunun ayini siyasi olarak tek bir sınıf oluşturuyordu. Sivil yönetim ise 20 Lordlar Konseyi adı verilen bir organa sahipti. Bu konsey başlangıçta Chazentzin tarafından seçilmişti ve ondan, boş yerleri her yeni neslin en bilgi olanından seçerek doldurma yetkisini sonsuza dek almıştı. Bu yapı kendine özgü bir şekilde aristokrattı, üyeleri ya askeri soylular ya da yüksek dereceli rahiplerdi. Ama içinde bir demokrasi unsuru da barınıyordu. Hem rahiplik hem de ordu, toplumun tüm sınıflarından seçiliyordu, sadece köle sınıfı hariç. Ve 20 lordlar arasında her zaman, yalnızca kendi erdemleriyle bilinmezlikten farklılığa yükselen erkekler bulunurdu. Bu topluluğun üzerinde rahip kaptan başkanlık ediyordu. Konseyin iradesinden üstündü. Çünkü o, tanrıların görünür temsilcisiydi. Kendi kişiliğinde onların yüce otoritesini merkezleştirmişti. Korkunç bir güçtü bu. İtzakotl'a kadar, ardışık her rahip kaptan teokratik kurallarını çok gizlice kullanmıştı. Ve her açıdan hükümetinde öyle bir bilgelik göstermişti ki, dünyevi ve ruhani güçler arasında hiçbir çatışma ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle İtzakotl saltanatının ilk yıllarında akıllıca yönetti. Ama yaş onu sardıkça ve artık çok yaşlı bir adamdı, yönetimi giderek daha zorba bir hal aldı. Etrafında bazı rahipler çekmişti, samimi danışmanları vardı. Ve bunlar onu sürekli olarak 20 lordun iradesine karşı kışkırtıyordu. Sadece makul görüş ayrılıklarında değil, halkın da konseyin tavsiyesiyle aynı fikirde olduğu tüm konularda. Böylece zamanla devlet içinde iki parti kuruldu. Bir yanda rahipler ve ruhani gücü mutlak üstün kılmak için İtzakotlu destekleyenler. Öte yanda yüksek sınıf soylular ve halk, konseyin geçici konulardaki eski haklarını savunanlar. Bu iki fraksiyon arasında ordunun bağlantıları o kadar dengeliydi ki, hiçbir taraf açık şiddete başvurmadı. Çünkü her ikisi de diğerinden korkuyordu. Terazi, nefret edilen Tillahukoslar tarafından tutuluyordu. Aslında güç dengesi, bu aşağılanmış sınıfın elindeydi. Ama bu gerçeği Tizok ilan etti, tam burada konuşmasında tuhaf bir tereddüt vardı. Sanki açıklamaya istekli olmadığı kadar fazlasını biliyordu, Tillahuykolar ise bunu yalnızca hafifçe fark ediyordu. Şu anki durumda isyan girişimleri her iki grubun tüm güçleri tarafından karşılanacaktı. Çünkü geçmişte de böyle olmuştu. Ama bu topluluğu bir arada tutan, yüzeyin altında güçlü çalışan parçalanma unsurlarından daha güçlü olan bir bağ vardı. Sadık bir kararlılık, üyelerinin kaderli olduğu görevi yerine getirme yemini, 1000 yıl önce ırklarından ayrılmış olanlardan miras kalan o yüce görev. Sadece Tillahukoslar hariç, ki doğaları gereği buna pay koyamıyorlardı, tüm sınıflar arasında tutkulu bir özlem vardı. Chazentzi'nin yabancı düşmanla savaşan kardeşlerine yardım etme çağrısı, kehanet edilmişti. Ve bu yüksek amaca olan sadakat sayesinde, aksi takdirde kesinlikle yaşanacak olan kopuş şimdiye kadar kısıtlanmıştı. Kendi aralarında savaşarak karşılık verme güçlerini tehlikeye atmamalıydılar. Çünkü çağrı, her an gelebilirdi. Bu nedenle, mezar kadar derin ve ciddi bir ilgiyle, bunun önemi ona açık hale geldi. Tizok'un kendi sonunu bitirdiği açıklama, vadiye ilk girdiğimizde söylediği kelimelerin tam anlamını sorgulatıyordu. Chazentzi'nin kehaneti çoktan dolmuştu. Ve şimdi, belirlenen zamanda başarısız olduğundan, çağrı asla gelmeyecekti. Hayranlıkla ve hüzünlü bir sessizlikle, Frei Antonio ve ben dinledik. Kehanetin tam olarak nasıl doğrulandığını anlattı. İspanyolların Meksikalıları fethi ve köleleştirmesiyle ve kardeşlerinin özgürlüğü için verilen o cesur mücadelenin sonunda nasıl başarıya ulaştığını. Bağımsızlık dönemi ve son yıllardaki gelişmeler hakkında çok az şey söyledik, Meksikalılara karşı dostça konuşmak için pek istekli olmadığımız bir dönemdi bu. Sadece ırkın uzun süre baskı altında kaldığını, ama baskıcılarına karşı başarıyla ayakta kaldığını vurgulamakla yetindik. Anlatımızın o kısmına gelince, gizli Kolhuacan şehrinin bilgisini nasıl kazandığımıza. Tizok bu konuda pek umursamadı. Zihni daha önemli konulara dalmıştı, kendi halkının da dahil olduğu bu durumun doğrudan etkisini düşünüyordu. Ve biz de aynı konuları kendi aramızda konuşurken onu kendi düşüncelerine baş başa bıraktık.
Rayburn, durumu hızlı ve net bir şekilde kavradı. Yaklaşık bu büyüklükte, dedi, kapıyı çaldığımız yer bu insanların 1000 yıldır inşa ettikleri her şeyin altından gelen o sahte işler. Ve inşa ettikleri tek başına dayanacak kadar güçlü değil. Rahip kaptan için soğuk bir gün çünkü biz patronun mucizesiyiz. Ama onun için hava daha da soğuk. Çünkü getirdiğimiz haberler, onunla savaşmak isteyenler için her şeyi yoluna koyuyor. Ve sanırım yapacaklar da. Kafalarına şunu kazıyorlar, ne kadar uzun süre beklerlerse, çağrılma ihtimali o kadar uzar. Yanılmıyorsam, bu vadide önümüzdeki 30 gün içinde oldukça canlı zamanlar göreceğiz. Ve yanılmıyorsam, diye araya girdi Young, buradaki albay ceketini çıkaran ilk adam olacak, yani diyelim ki bir paltosu olduğunu varsayarsak ve yelken açacak. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum rahip kaptana karşı, ama o bir tür genel ilkelerle sarılmış bir adam ve eminim kalabalığa karşı kötü durumda söylenecek şeyler var. Albayın söylediklerinden anladığım kadarıyla, kalabalık zirveye çıkma şansını iyi değerlendiriyor. Çünkü diğer kalabalık Parsons'un çoğunu kapalı tutmadı gibi görünüyor. Ve Parsons'un genellikle onlarla savaşacak pek bir şeyi yok. En iyisi albayı yanımıza çekmek. Ve ona ve arkadaşlarına yardım ettiğimizde, diğer adamlar bize o kadar minnettar olacaklar ki istediğimiz tüm hazineleri alıp çıkmamıza izin verecekler. Bu bana şunu hatırlattı, Profesör, şimdiye kadar herhangi bir hazineden bahsedilmedi. Albaya gerçekten var mı diye sor. Eğer yoksa, sıradan çıkmadan çekilmeye oy veririm. Tizok bu konudaki soruma biraz dalgın cevap verdi. Görünüşe göre kendi içinde çok ciddi bir meseleyi tartışıyordu. Ama cevabı Young'u tamamen tatmin etti. Şehrin kalbinin, Chesantzi'nin inşa ettirdiği hazine ev olduğunu söyledi. Ve içinde Chesantzi'nin sakladığı hazine hala duruyordu. Ne içerdiğini ya da değerini tam olarak anlatamıyordu. Hazine aynı zamanda büyük tapınaktı. Ve hazineye dair doğru bilgiye yalnızca rahip kaptan sahipti. Hazinehanede, diye ekledi Tizok, halkın yıllık ödediği haraçlar depolanıyordu. Büyük madenden çıkarılan metal de oradaydı. Bu metal tüm varlıklarının en değerlisiydi, çünkü bundan tarım ve odun işleme aletleri, hatta taş aletler bile yapılıyordu. Her zaman bu kadar değerli olmamıştı. Doğal haliyle çok yumuşaktı. Ama uzak bir dönemde, aletler hala taştan yapılırken, aralarından bilge bir adam çıkmış ve onu sertleştirebilecek bir yol keşfetmişti. Ve o günden itibaren vadide yaşayan insanlar büyük ölçüde ilerledi. Çünkü artık her türlü faydalı sanatı uygulayabiliyorlardı. Peki bu metal nasıl bir şey, diye sordum büyük bir ilgiyle. Arkeolojik içgüdüm, taş çağından metal çağına bu geçiş gibi önemli bir meselede hemen uyanmıştı. Durum böyle, diye yanıtladı Tizok, kolundan ağır bileziği basitçe uzatarak. Sadece doğal haliyle yumuşak kaldı. Büyük değerli olması için önce sertleşmesi gerekir. Bu metalin ne olduğundan kendi kafamda hiç şüphem yoktu. Ama mükemmel bir metalürji olan Rayburn'un otoriter bir şekilde yorum yapabileceğini biliyordum. Bu altın mı, diye sordum, bileziği uzatarak. Kesinlikle öyle, diye yanıtladı bir an için. Ve tamamen alaşım içermemiş görünüyor. O zaman parlak, sert metal hakkındaki bilmaçemizin cevabı bu, dedim ve ona Tizok'un anlattıklarını tekrarladım. Sertleştirilmiş altın. Rayburn derinden ilgilendi. Bilimsel olarak bu büyük bir şey, profesör, dedi. Bu adamlar bizim metalürjistlerimiz. Ama bizim amaçlarımız için, tabii ki, buradaki pratik değeri yok. Altın iyi bir şekilde düşmeli ya da fosfor bronz epeyce yükselmeli, altın dolarları aks rulmanlarına dönüştürmeden önce. Ama yine de çok ilginç. Silisyumla birleşmek, sertlik için uygun olabilecek bir altın silikat oluşturabilir, ama temperlemenin nasıl yapıldığına dair tahmin bile yürütemiyorum. Albaya tüm süreci sor, profesör. Madencilik Mühendisleri Enstitüsü'nün bir sonraki toplantısında okunacak harika bir makale olur. Bu soruyu sormak için Tizok'a döndüğümde, dikkatinin avlunun diğer tarafında bir şeye takıldığını fark ettim. Bakışlarında nadir bir aşk, derin bir hüzünle harmanlanmıştı. Bakışlarının yönünü izledim. Güzel bir çocuk, 12 ya da 14 yaşlarında bir genç. Çiçek açan çalıların arkasına yarı saklanmış, oradan merakla bize bakıyordu. "O benim mazam," dedi Tizok, dönerek baktığım yöne. "Küçük oğlum." Sonra çocuğa yanına gelmesi için seslendi. Bir an mağaza tereddüt etti. Ama çağrı tekrar edilince, çiçek perdesinin arkasından dışarı çıkıp avluda bize doğru yürüdü.
Ve ilerledikçe, topallığını fark ettim. Yüzünde sakatların sıkça taşıdığı o özlem ifadesi vardı. Büyük kahverengi gözlerinde nadir bir tatlılık ve zeka parlıyordu. Bir anda Tizo'nun neden bu kadar kızgın olduğunu anladım, rahip kaptanın, ebeveynlerin sakat çocuklarını geri satın alarak onları kölelikten kurtarmasına izin veren o geleneği neden acıyla kırdığını. Ve kalbime bencil bir sevinç doldu. Çünkü tehlikeyle karşılaştığımızda, bizi tehdit eden gerçek tehlike, Tizok'ta kesinlikle sadık bir müttefik ve bir dost bulacaktık. Tizok'a döndüğümde bakışımda o kadar çok anlam vardı ki, konuşmaya gerek yoktu. Durumu anladığımı biliyordu ve bakışları kelimelerle cevap verdi. Gelişine ve getirdiğin habere seviniyor muyum, diye merak mı ediyorsun? Bu işi bizim yapmamız tanrıların iradesi değil, Efendimiz Chazantz'in bizi onun için belirledi. Bu yüzden özgürüz. Zayıflarımızın ölüme mahkum edildiği geleneği bir kenara bırakabiliriz. Ve onlarla birlikte daha da acımasız olan o diğer geleneği, ölümden ancak köle olarak kurtarılacakları planı. Oğluma ne kölelik ne de ölüm gelmeyecek. Senin aracılığınla tanrılar konuştu ve o kurtuldu. Şimdi de antik zamanların kehaneti yerine geldi. Azıl'ın vadisine, sırtında bir adam taşıyan 4 ayaklı bir canavarla gelenlerin gelişiyle. Rahip kaptanın gücü sona ermelidir. Tizok şüphesiz bize çok daha fazlasını söylerdi, yüce duygular onu harekete geçirmişti. Ama tam o anda dışarıdan acele adım sesleri duyuldu. Tizok'un sekreteri avluya dar bir girişten içeri girdi, ardından bir muhafız müfrezesi yakından takip etti. Sekreter, efendisine aceleyle konuştu. Heyecanlı tavrından, endişeli bakışlarından, getirdiği haberin çok önemli bir şeyi kapsadığı açıktı. Tizok birkaç saniye sessizce durdu. Başını eğdi, sanki içten bir düşünceye dalmıştı. Sonra bize döndü. Rahip kaptan, önüne getirilmen için emir gönderdi, dedi. Ve gecikmeden gitmen gerektiğini söyledi. Sonra beni kenara çekip alçak bir sesle ekledi, şehirde büyük bir kargaşa var zaten. Askerler haberleri yaymış. 20 Lordlar Konseyi toplandı ve konseyden bir habercinin buraya geldiği söyleniyor. O sizi şehre aceleyle götürmemi istiyor. Rahip kaptan bu konuda o kadar katı ki. Sanırım bu yüzden konseyden gelen elçi sizi oraya götürmek istiyor. Onun size karşı amacı kesinlikle iyi niyetli değil. Ama korkma, sadece yayımlanması gereken özgürlük ve kurtuluş mesajını getiriyorsunuz. Etrafınızda çok arkadaş yetiştirecek. Şimdi gitmeliyiz. Birkaç dakika içinde Tizok'un evinden çıktık. Küçük Plato'ya bakan ağır duvardaki tahkim edilmiş kapı geçidinden geçtik ve geniş bir yoldan aşağıya, göl sınırına doğru indik. Yürüyüş düzeni, Berdpest'ten gelirken kullandığımızla aynıydı, önümüzde ve arkamızda muhafız birlikleri, Tizok ise yanımızda yürüyordu. Bana yaptığı isteğe uygun olarak, temkinli bir fısıltıyla Pablo, El Sabio'nun sırtına bindi. Bu öneriyi yapma sebebini açıklamasına gerek yoktu. Amacı belliydi, kehanetin gerçekleşmesini olabildiğince belirgin şekilde göstererek, isyan tohumlarının ekilmesi için zemini hazırlamak. Artık Ryburn ve Young'a Tizok'un anlattıklarını aktarma fırsatım oldu. Rahip kaptanın çağrısı geldiğinde konuştuklarımızı ve Tizok'un bizimle güçlü bir kişisel nedeni paylaştığını, çok sevdiği oğlunu ölümden ya da kölelikten kurtarma arzusunu. Söylediklerimizin bir devrim başlatacağını duymak hiç şaşırtmadı, dedi Ryburn. Ben de ilk gerçeklere indiğimde bunu ölçmüştüm. Eğer başında iyi bir adam olsaydı, belki mücadele etmeden yeni bir başlangıç için birlikte çalışırdık. Ama bu rahip kaptan o adam değil. Patron yönetimine giriyor ve makine siyasetine, albayın söylediklerinden anlıyorum, sanki New York meclis üyesi ya da düz Ohio'da bir eyalet başkanıymış gibi. Şüphesiz arkasında büyük bir kalabalık var. Ama böyle bir kalabalık dövüşte pek bir şey ifade etmez, karşı tarafın kazanacağı belli olduğunda. Biraz yoldan çekilir, iki omzunda su taşır ve etrafta bekler. Sonra bir taraf açıkça üstün çıkmaya başladığında, fark etmez hangisi olduğunu, başından beri o tarafta olduğunu söyler ve yere düşenlere tekme atmaya başlar. Fırsatımız, saygın unsurlara, vergi ödeyen sağlam adamlara sahip olmakta. Ve bu türden insanlar gerektiğinde sert mücadele eder. Burada albay gibi sakat çocukları olan çok baba vardır. Rahip kaptanın onlara yaptığı en kötü türden şeyleri görmüş ve onu alt etme fırsatına çok sevinir. Onlara güvenilebilir, durur ve diğerlerinden daha çok savaşırlar. Kabul ediyorum, profesör, oldukça zor bir durumdayız.
Ama belki çok daha sıkı çıkarız ve dürüstçe inanıyorum ki, çıkabiliriz. Ben de öyle, dedi Young, özellikle şimdi o eşek Pablo'nun bir kehanetin parçası olduğunu öğrendiğimden beri. El Sabio hakkında her zaman böyle bir hal olduğunu düşünürdüm ve artık nereden geldiğini biliyorum. Çocukken, kilisede beni sessiz tutan tek şey vaizin balığım ve eşeği hakkındaki hikayeyi okumasıydı. Ama o zamanlar gerçekten canlı bir eşekle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim, kendi başına kehanet işinde bulunan bir eşekle. Emin ol, bu kehanet benim istediğim kadar ayrıntıya inmiyor. Ama sanırım hep böyle, peygamberler işi kasıtlı olarak açık bırakır, böylece program zamanına ya da bağlantılara dair hiçbir sorun olmadan rahatça koşabilirler. Bizim eşeğimiz Balaam'ın üzerinde duruyor, diye sordu Rayburn. O durumda Balaam'ı ikna etmek için eşek ve meleğin ortak argümanları gerekti, konumu hakkında yanıldığını anlaması için. Ama Pablo'yu saymazsak, El Sabio tek başına oynuyor. Ve albayın bu kehanet işiyle bizi kandırmadığından eminim, her ikisini de değil. Tabii ki saçmalık. Ama önemli değil, yeter ki buradaki insanlar bunu gerçek bir şey olarak kabul etsin. Şu yaşlı adama bir bak. Yere düştü ve düzenli olarak kendinden geçti. Bu sırada göl kıyısına yaklaşmıştık. Rayburn konuşurken, önünde küçük bir Kızılderili grubu toplanan bir evin önünden geçiyorduk. Grubun ortasında çok yaşlı bir adam vardı. Kolunu Pablo ve El Sabio'ya doğru uzatmış, arkadaşlarıyla ciddi bir tonla konuşuyordu. Yıpranmış yüzünde hayranlık ifadesi vardı ve biz yanına geldiğimizde dizlerinin üzerine çöktü. Kollarını başının üzerine kaldırdı, sanki daha yüksek bir güce yalvarıyormuş gibi. Sahne gerçekten etkileyiciydi ve etrafında toplananlara bizden de güçlü bir şekilde dokundu. Gruptaki herkes dizlerinin üzerine çöktü ve kollarını yukarı kaldırdı. Sonra alçak bir inleme yükseldi, giderek daha da heyecan verici bir hal alarak. Kalplerinde korkunç bir korku belirdiğini hissedebiliyorduk. İşte bu, dedi Young, büyük bir memnuniyetle. O adamlar kehanete gerçekten inanıyor. Ve eğer halk bir kez kafalarına oturtsa zamanının geldiğini. Rahip kaptan pek güzel bir sürpriz yaşar. Bu iyi bir başlangıç, onun için zor günlerin habercisi. Ve albay soğukkanlılığını korudu, Pablo'yu El Sabio'ya sürerek ve bu yaratıkların boğazına düzenli olarak bir şeyler koyarak. Ne kadarını kehanete kendisi inanıyor bilmiyorum. Ama en iyi şekilde yapıyor, her halükarda. Sanırım kalkmak isteyen herkes sabahın erken saatlerinde başlamak zorunda kalacak. Bu sırada takip ettiğimiz yol göl seviyesine inmişti. Ve kısa süre sonra bir iskelenin sonuna ulaştık, iyi inşa edilmiş, kıyıdan derin suya uzanan bir iskele. Burada bizi bekleyen bir tekne vardı. Yaklaşık 40 feet uzunluğunda bir mavna, yanında 20 kürekçi ve bir direk taşıyan, Latin ile lag arasında bir yelken donanımlı. Mavna sorumlusu ile Tizok arasında kısa bir konuşma oldu. Sonra Tizok bize gemiye geçmemizi işaret etti. Mısır kaptanı muhafızlara bizi takip etmeleri emri verdi. Sanki komuta artık ona geçmişti. Etrafımızdaki bekçilerin sıkılığından ve gemi kaptanının bize attığı endişeli bakışlardan, yakın gözetim altında tutulmamıza dair katı bir emirle hareket ettiklerini anladık. Bu koşullar altında, silahlarımızı tutmamıza izin verilmesi beni biraz şaşırttı. Ta ki aklıma gelene kadar, bu insanlar böyle şeylerden hiç haberdar değildi. Tüfeklerimiz ve tabancalar onlara silah olarak görünmüyordu. Teoriyi test etmek için tabancamdan birini çıkardım, şiddetle değil, sanki kendi rahatlığım için yapıyormuşum gibi ve namluyu doğrudan yanımda oturan askerin kalbine doğrulttum. Adamın yüzünde uyarılmış olan ilginin ötesinde hiçbir şey görünmüyordu. Tamamen umursamadan hareket ettim. Rayburn'un dikkatini çektim. Bu insanlar arasında ateşli silahlar konusundaki bilgisizliğin ne kadar açık olduğuna dikkat çektim. Ve bu cehalette büyük bir tatmin sebebi bulduk. Eğer silahlarımızı kontrol edecek kadar bilgi sahibi değillerse, dedi Young, elimizde oldukça iyi bir koz var, işler böyle giderse, her an bir kavga olabiliriz. Ve böyle bir duruma gelirse, girişlerimizde çok şaşıracaklar. Robinson Crusoe, eski bir çakmak taşlı tüfekle yalnızca bir Kızılderili grubunu temizledi. Ve şunu söyleyeyim, hepimiz aynı anda tabancalarımız ve Winchester'larımızla harekete geçersek bu kalabalığı felç ederiz. Değil mi, Rayburn? Ama Rayburn cevap vermedi. Çünkü Young konuşurken Rayburn saha dürbününü çıkarmış ve şehri incelemeye başlamıştı. Artık 3 ya da 4 kilometre mesafedeydik. Surlarla çevrili bir şehir.
Ama hata yok, dedi, camı gözünden indirerek. Bir bak, profesör. Bu insanlar kehanetler söz konusu olduğunda kolayca kandırılabilir. Ama mühendislik ve mimarlık konusunda hepsi sağlam. Sadece o duvarın düzlüğüne bak, tepenin yukarısına çıkan kısma. Ve o kayalık çıkıntının üstünden ve altından iki kısmın hizalanmasının ne kadar hassas olduğuna. Bu hizalamayı elde etmek için uçurumun tepesinden öngörü ve arka nişangahlar kullanmış olmaları gerekir. Ve şunu söyleyeyim, medeniyette henüz pantolon giymeye başlamak için yeterince ilerlemiş olmayan insanlar için son derece güzel bir iş. Camdan bakan bu teknik ayrıntılar beni o kadar da etkilememişti. Beni asıl etkileyen şey, şehrin yarattığı o görkemli etkiydi. Göl bu noktada vadinin her yerini çevreleyen uçurumlarla birleşiyordu. Uçurumdan büyük bir kaya burunu dışarı fırlıyordu, en yüksek kısmı göl seviyesinden tam 200 feet yukarıda. Üzerine inşa edilmiş evler, burunun eğimli yüzünde geniş teraslara yerleştirilmişti. Terasların cepheleri devasa taş duvarlarla çevriliydi. Ve tüm alan, büyük bir duvarla sarılmıştı, uçurumun yüzünden devasa bir yarım daire şeklinde yayılarak teraslı burunu ve alçak teras ile göl arasındaki düz araziyi de kapsıyordu. En yüksek terasta, tüm şehri taçlandıran ve domine eden bir bina yükseliyordu. Yarı tapınak, yarı kale görünümünde görkemli bir yapı. Kayalığın yüzüne sağlam bir şekilde yaslanmış ve buradan cephesinin iki tarafında alçak, ağır, kare kuleler uzanıyordu. Mimari olarak Meksika'da bildiğim herhangi bir binadan farklıydı, tek başına dağın zirvesinde duran o tapınak hariç, belirgin bir Mısır havası taşıyordu. Duvarları tabanlarından içe doğru eğimliydi. Büyüklüğünü zayıflatan hiçbir önemsiz ya da rahatsız edici süsleme yoktu. Tüm dekorasyon geniş panellerden, ağır pilastrlardan ve ağır bir kornişten oluşuyordu. Merkezi girişin dışında, ön cephede hiçbir açıklık yoktu. Bu özellikler birleşince, bina kasvetli bir ciddiyete yakın bir ağırbaşlılık havası taşıyordu. Ve inşasının sağlamlığı o kadar belliydi ki, gelecek tüm çağlarda zamanın saldırılarına meydan okuyacakmış gibi görünüyordu. Tizo'ya soru sormama gerek yoktu. Daha önce gördüklerimi zaten biliyordum. Bu garip şehri kasvetli bir ihtişamla taçlandıran, o görkemli duvarlarla kuşatılmış yapı. Azteklerin en eski ve en bilge kralı Chezentzi'nin hazinesiydi. Tarihin loş şafağında, çok uzak bir geçmişte inşa edilmişti. Yan sırasını alıp camdan baktı ve onu Fray Antonio'ya uzatırken şöyle dedi, son birkaç yıl içinde herhangi bir zamanda, profesör, konuşmalarımızda o ölü arkadaşınızın, yaşlı keşişin, yalancı olduğunu düşündüğüm şeyler vardı. Hepsini geri almak istiyorum. Ve diğer ölü arkadaşınız Cacik hakkında söylediklerimi de geri almak istiyorum. Artık çok net ki iki arkadaşınız da oyunu doğru oynadı. Surlarla çevrili bir şehir olduğunu söylediler, işte orada. Büyük bir hazine evi var dediler, işte orada. Mükemmel beylerdi, profesör, ve kendimi kayda açıkça koymak istiyorum, öyle. Birinin 3 yılı aşkın süre, diğerinin 300 yılı aşkın süre ölmemiş olması ve ikisinin de burada bulunması mümkün olsaydı, şapkamı alarak onlara soru sorardım.